Bu bir saat. Ben 10 evreninde yaşanan bütün büyük felaketlere baktığımızda genelde suçladığımız şeyler hep aynı olur. Vilgax, Albedo, Malware ya da evreni yok etmeye çalışan başka bir kötü. Ama biraz durup büyük resme baktığımızda rahatsız edici bir gerçek ortaya çıkıyor. Asıl tehlikenin kötü adamlar olmadığını, asıl tehlikenin iyi niyetle yaratılmış Omnitrix'in ta kendisi olduğunu fark edebiliriz. Açıkçası bu konuda biraz düşündüm ve bu konuyu sizlerle birlikte konuşmak istedim. Onun için bugün böyle bir video ile karşınızdayım. Konu hakkında konuşmaya başlamadan önce videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet, ne olmuş? Aa, lütfen bu şeyi yine bozmadığımı söyle. Belki sadece bir tür güncellemedir. Omnitrix, Azimuth tarafından bir silah olarak değil, türler arası empati kurulsun diye tasarlanmış bir cihazdı. Amaç basitti. Farklılıkların birbirini yok etmesi yerine birbirini anlaması. Başkasının bedeninde yaşamayı deneyimlemek, evreni tek bir bakış açısından görmemek içindi. Bu fikir evren standartlarında bile son derece idealistti. Azimuth gerçekten de Omnitrix'i başta kontrollü bir sistem olarak tasarladı. Yaş kısıtlamaları, güvenlik protokolleri, hatta bazı formlara erişim sınırlamaları bile vardı. Ancak sorun tam olarak burada başladı. Çünkü Omnitrix zamanla bir empati aracı olmaktan çıktı ve sürekli gelişen, kendini güncelleyen bir güç kaynağına dönüştü. Dikkat ederseniz evren genişledikçe, yeni türler keşfedildikçe Omnitrix de bu türleri kendi sistemine ekledi. Azimuth her ne kadar başlangıçta önlemler almış olsa da cihazın potansiyeli onun kontrolünün çok ötesine geçmişti. Omnitrix artık tek bir bilim insanının öngörebileceğinden çok daha büyük bir şey haline gelmişti. Bildiğiniz gibi Omnitrix'in verdiği güçler artık evrensel ölçekteydi. Gezegenleri yok edebilecek, zamanı bükebilecek, gerçekliği etkileyebilecek formlar tek bir cihazın içinde toplanıyordu. Ve bu cihaz tüm güvenlik önlemlerine rağmen hala bir kullanıcının iradesine bağlıydı. Kullanıcının yaşı büyüse bile karşılaştığı kozmik sonuçları tam anlamıyla kavraması mümkün değildi. Burada sorun beyin kötü biri olması değil, sorun güçle sorumluluk arasındaki orantısızlıktı. Omnitrix taşıyabileceğinden daha büyük bir yükü kullanıcıya veriyordu. Bu dengenin tamamen bozulduğu noktaysa Elden X'in ortaya çıkmasıyla başladı. Elden X sadece çok güçlü bir uzaylı değildi. Gerçekliğin kurallarına müdahale edebilen bir varlıktı. Evreni silebilir, zamanı geri alabilir, var olmuş olayları hiç yaşanmamış gibi ortadan kaldırabilirdi. Ki bunları seri içinde yaptığını görmüştük. Üstelik bu güç Omnitrix'in evrim süreciyle birlikte erişilebilir bir hale gelmişti. En korkutucu kısım da buydu. Güç vardı ama bu gücü sınırlayabilecek net bir üst otorite artık yoktu. Celestial Sapienlerin kendi içlerinde bile bu gücü kullanmakta zorlanmaları Elden X'in ne kadar tehlikeli olduğunu açıkça gösteriyordu. Karar veremeyen, sürekli tartışan varlıkların elindeki bu güç bile başlı başına bir tehditti. Göksel insanlar zamanlarının çoğunu tartışarak geçiriyor. Dikkatlerinin çoğunu buna veriyorlar ve bu iyi. Dikkatlerini çekmeyeceğiz. Nedenmiş? Sadece göz kırpsalar yok oluruz da on. Böyle bir formun zamanla gelişen Omnitrix sistemine dahil olması cihazın artık empati amacını aştığının en net kanıtıydı. Elden X kadar konuşulmayan ama belki de daha sinsi bir başka tehditse elbette Clockwork'tu. Clockwork zamanı kontrol edebiliyor, geçmişi ve geleceği değiştirebiliyordu. Zamanla oynamak yalnızca bir düşmanı yenmek anlamına gelmez. Zamanla yapılan her müdahale zincirleme sonuçlar doğurabilir. Bir felaketi engellerken başka bir felaketin temelini atabilirsin. Clockwork'un varlığı Omnitrix'in artık yalnızca fiziksel değil varoluşsal bir tehdit haline geldiğini gösteriyordu. Mesela bu konuya başka bir örnek vermem gerekirse Atomix'i de bu listeye dahil edebiliriz. Atomix doğrudan bu tehlikenin bir örneğiydi. Atomix direkt olarak saf güçtü. Ama enerji, nükleer seviyede yıkım potansiyeli kontrol edildiğinde kurtarıcı olabilirdi. Ama tek bir yanlış refleksle gezegenleri yok edebilirdi.
Bombala bombala bombala. Nükleer bomba. Evrenin temel enerjileriyle oynayan bir cihazın uzun vadede dengeyi bozmaması neredeyse imkansızdı. Bütün bunların sonunda dönüp Azmut'a baktığımızda hatanın Omnitrix'i yaratmak olmadığını görürüz. Azmut başta önlemler almış, sınırlar koymuş, sistemi olabildiğince güvenli hale getirmişti. Ancak asıl sorun Omnitrix'in zamanla Azmut'un bile öngöremeyeceği kadar büyümesi ve evrilmesiydi. Cihaz geliştikçe barındırdığı güç de kontrolden çıkmaya başlamıştı. Azmut empati kurmak için yarattığı bir teknolojinin evrenin dengesini tehdit eden bir noktaya ulaşabileceğini hesaplayamamıştı. Yani sorun ihmal değildi, aşırı güven duygusuydu. Bilimin doğru amaçlarla kullanıldığında her zaman kontrol altında kalacağına inanmak bence saçmaydı. Çünkü evren bu kadar basit değildi. Bazıları burada şu karşı argümanı da sunabilir. Omnitrix olmasaydı evren defalarca kez yok olabilirdi. Bu doğru ama şu soru daha önemlidir. O felaketlerin kaçı Omnitrix yüzünden ortaya çıktı? Vilgax Omnitrix'i ele geçirmek için pek çok gezegene saldırmıştı. Malverse kendini daha üstün hale getirebilmek için Omnitrix'in gücünü istiyordu. Hatta Albedo da sırf Galvan formuna geri dönmek için Omnitrix'in gücünü istiyordu. Aslında pek çok tehdit Omnitrix'in sahip olduğu potansiyel yüzünden doğdu ya da büyüdü. Yani Omnitrix hem çözüm hem de problemin ta kendisiydi. İşte bu yüzden Benten evreninde asıl tehlike kötüler değildi. Asıl tehlike sürekli büyüyen ve sınırlarını giderek belirsizleştiren bir güçtü. Kontrolsüz güç her ne kadar iyi niyetli yaratılırsa yaratılsın sonunda bir tehdide dönüşür. Ve bu bizi kaçınılmaz bir soruya götürüyor. Omnitrix hiç var olmamalı mıydı? Yoksa sorun Omnitrix'te değil, evreni tek bir cihazla dengeleyebileceğini düşünen zihniyette miydi? Bu sorunun net bir cevabı yok. Ama kesin olan bir şey var. Evreni kurtarabilecek bir güç aynı zamanda onu yok edebilecek en büyük tehlike olabilir. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Benten serisinde asıl tehlikenin Omnitrix olması hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Neler oluyor? Güç artışı saati etkilemiş olmalı.